Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Lords Mobile'de yeni bir savaş alanıyla birlikteyiz. Transformers'lar geliyor. Cybertron savaş alanı diye bir savaş alanı var. Altında da kaynak savaşı yazıyor. Hemen girişimizi yapıyoruz ve bizi böyle bir alan karşılıyor. Farklı bir senaryo, farklı bir savaş alanı gibi görünüyor. Şimdi Cybertron savaş alanına göz gezdirelim. Burada yazıyor arkadaşlar savaş alanında neler yapılması gerektiği. Şimdi Cybertron savaş alanına girerek Decepticonların karanlık amaçlarını engellemek için Autobotların yanında yer alıyor. Cybertron savaş alanı mücadele ve ödülleri seni bekliyor. Ödüller kazanmak için sınırlı süreli protokol görevlerini tamamla demiş. Protokol görevi türleri darbe hisarlarını işgal et demiş. Darbe hisarları yalnızca tek başına saldırılarla saldırılabilecek özel hisarlardır diyor. Yani solo saldırılabiliyor demek istiyor. Bir darbe hisarı mücadele açıldığında 5 dakikalık süre içinde en uzun süre işgal eden oyuncu ödül alır demiş. Günde bir seferle sınırlıdır. Savaş sona erdikten sonra darbe hisarı yeni bir tur başlamadan önce 5 dakikalık bir koruma aşamasına girer demiş. Savaş aşaması bitmeden savaş alanını terk edersen o deneme için biriktirdiğin işgal süresi ödüllere dahil edilmez. Insecticon yuvalarını yen. Insecticon yuvaları yalnızca tekli saldırılarla saldırılabilecek özel karanlık yuvalardır demiş. Bak karanlık yuvalarda bile tekli saldırılardan bahsediyor. Energon elde etmek için onu yen demiş. Energon damarlarında toplama yap. Energon damarları Cybertron savaş alanındaki değerli kaynaklardır. Sadece pozisyonlarını koruyan ve toplama işlemlerini tamamlayan oyuncular Energon cevheri elde eder. Fırından malzeme erit. Energon yıldızı elde etmek için Energon ve Energon cevheri kullan. Eritme işlemi ayrıca Allspark parçaları da verebilir demiş. Cybertron teknolojisini teknoloji araştırmak ve etkinlik takviyeleri elde etmek için Cybertron Araştırma Merkezi'nde Energon yıldızları kullan. Cybertron Araştırma Merkezi'nde elde edilen teknolojiler yalnızca etkinlik süresinde geçerlidir. Etkinlik sona erdikten sonra etkilerinin geçerliliğini yitirir diyor. Yani biter diyor. Cybertron deposunda o Spark parçalarını çeşitli özel ödüllerle takas edebilirsin. Cybertron savaş alanında hayatta kalmak için aşama enerjisi gereklidir ve saniyede bir azalır. Aşama enerjin tükenirse savaş alanından çıkarılırsın. Belirli bir miktarda aşama enerjisi her gün sabit bir saatte otomatik olarak yenilenir. Özel savaş alanı kuralları. Birincisi, bu savaş alanında yakalanan liderler yalnızca 5 dakika hapsedilebilir demiş. Önceki yerler gibi. Eşya kullanılarak lider infazı veya kaçış mevcut değildir. Buradaki esirler için ödül veya fidye belirlenemez. Tüm esirler etkinlik sona erdikten sonra yakalayan kişi savaş alanını terk ettiğinde serbest bırakılır demiş. Bu savaş alanında birlik kaybı olmaz, yalnızca yaralanır. Revir kapasitesi sınırı yoktur. Tüm yaralı birlikler, hasar görmüş tuzaklar ve kale duvarları savaş alanını terk ettiğinde otomatik olarak iyileşir. Bu savaş alanında topraklarına saldırılırsa kaynak kaybetmezsin. Burada giriş koşulları kale seviyen 7 ve üzeri olmalı. Revirde yaralı birlik bulunmamalı. Aynı arena savaşı. Yaralı birliğin varsa bu alana giremiyorsun. Savaş öfkesi devre dışı olmalı. Toprakların dışında birlik bulundurmamalı. Aşama enerjisi ondan fazla olmalı demiş. Savaş alanını terk etme. Savaş alanını terk ettiğinde görev ilerlemen aynı kalır ve görev sıfırlanana veya etkinlik sona erene kadar değişmez demiş. Liderin savaş alanını yarıda bıraktığında hapisteyse hapis cezası sona erene kadar serbest bırakılmaz. Bak bu garip bir kural. Savaş alanında yakalanan tüm liderler yakalayan kişi savaş alanını terk ettiğinde serbest bırakılır. Bak savaş alanında duruyorsan işte savaş alanında 5 dakika içerisinde biri bırakılıyor ya da adam mesela savaş alanından herkes ayrılırken adam ayrıldı diyelim senin liderin otomatikmen geliyor. Ama diyor ki savaş alanını yarıda bıraktığında hapisteyse karşı taraf da herhalde 3 gün boyunca duruyor. Hapis cezası sona erene kadar demiş. Savaş öfkesi aktifken savaş alanını terk edemezsin. Etkinlik ödülleri. Fırından elde edilen energon yıldızlarına göre birebir oranında puan alırsan. Puanlar Cybertron projesindeki kontrol noktası ödüllerini almak için kullanılır. Alınmayan görev ödülleri etkinlik sona erdiğinde otomatik olarak gönderilir demiş. Yani biriktirme mevzusu yok. Keşke ödüller biriktirilse.
Bunda demek ki otomatikman gönderecek. Kullanılmayan energonlar, energon cevheri, energon yıldızları etkinlik sona erdiğinde geçerliliğini kaybeder. Kullanılmayan Allspark parçaları etkinlik sona erdikten sonra hızlandırıcı eşyalarına dönüştürülür demiş. Vay. Gerçekten arkadaşlar yeni bir savaş alanı görüyoruz. Acaba nasıl değerlendirilecek? Nasıl bir şey olacak? Şimdi şöyle bir şey görüyoruz. Şuradan kaynak buna geliyor bir. Ne diyor? Energon damarı değerli kaynakları içerir. Savaş alanı görevlerini tamamlamak için energon damarlarının toplama süreni arttırıyor. Energon damarlarında toplama süreni arttırıyor. Buraya bir asker geliyor. Insecticon yuvası sadece tekli saldırıya uğrayabilen, içtima yapılamayacak özel bir yuva. Savaş alanı görevlerini tamamlamak için buraya karşı zafer kazan demiş. Yani buraya solo vuracaksın demek ki. Diğer yerlere tıklanıyor mu diye bakıyorum. Evet, darbe hisar demek. Cybertron savaş alanındaki önemli bir hisar. Ödülleri almak için burayı işgal et. Savaş alanı görevlerini tamamlamak için darbe hisarındaki işgal süreni arttır demiş. Evet, darbe hisarındaki işgal süreni arttır diyor buradakine. Şurası Vector Sigma demiş. Cybertron'un yüce ilkel enerji ile yüklü süper bilgisayarı savaş alanında önemli bir manevi semboldür ve işgal edilemez demiş. Evet arkadaşlar, garip bir savaş alanı ki atıyorum biz etkinlik tamam beklerdik. Ben de Transformers'ları bekledim ama herhalde dedim normal işte kale teması, bunlardan ordu teması falan güzel olur dedim kendi kendime. Ama böyle bir savaş alanının içerisine bizi göndermesi garip ve değişik. Şurada aşama enerjisi görüyorum. Cybertron savaş alanındayken aşama enerjisi saniyede bir azalır. Aşama enerjin tükendiğinde savaş alanından çıkarılırsın demiş. Aşama enerjisi her gün otomatik olarak 19 yenilenir. Savaş dönemi. 4 saat. 4 saat mi demiş. Evet. Yani anlamak için de bayağı çaba sarf etmek lazım. Arkadaşlar şöyle girdik. Burası isim yazdı mı? Evet. Soğuma yardımı falan demiş. Şu anda yardıma ihtiyacı olan bir üye yok. Şöyle yardım göndereceksiniz demek ki. Ödül kazanmak için loncadaşlarına fırın kes bekleme süresi yardımı gönder diyor. Şöyle bakalım neler var. Energon yıldızı. Cybertron araştırma merkezi kısmında kullanılır demiş. Alınabilecek yerler fırın. O da burası. Allspark parçası demiş. Evet, burası da Çince yazıyor. Çincemizi de göstermeyelim. Energon. Evet, geldik. Energon yuvaları. Insecticon yuvalarını yenerek elde edilir demiş. Fırında eritme yapmak için kullanılır. Evet, Energon'u da gördük. Şu Energon cevheri demiş. Energon damarlarından toplama yap, fırında eritme yapmak için kullanılır demiş. Bak. Şurada da bir kez eritme işlemi yap diyor. Bak 2 kez. Evet, bunu arttırabiliyorsun. Ya da azaltıyorsun. Şöyle bakalım. Evet, fırında şöyle bir etkinlik ayrıntıları var. İşte energon yıldızı elde etmek için energon ve energon cevheri topla, fırında erit demiş. Evet, energon insektikon yuvalarını yenerek elde edilir. Energon cevheri energon damarlarından toplanır demiş. Eriterek o spot parçası eşyalar da elde edebilirsin. Her eritme işlemi bekleme süresi 30 dakika arttırır. Bekleme süresi 10 dakika mı? 10 saat mi? Sanki 10 dakikaya. 10 dakikaya ulaştığını sanırım 10 dakika. Ulaştığında fırın aşırı ısınır. Fırın aşırı ısındığında eritme işlemi için daha fazla energon gerekir demiş. Fırının aşırı ısındığında lonca taşlarından yardım isteyebilirsin. Her lonca üyesi bekleme süresinin 60 dakika azaltılmasını sağlayabilir. Yardım istedikten sonra hızlandırıcı kullanarak da fırınını soğutabilirsin diyor. Energon yıldızı ve şurada da şansları görüyoruz. All Spark parçası düşme şansı. Evet. Burada da şans eseri hangisinden verirse diye. Burada bakmadığımız yer var mı? Sanırım yok. Yani bunları fırında eritilecek. Öteki türlü yardım istenilecek lonca arkadaşlarından diyebiliriz. Fırın bu şekilde arkadaşlar. Şimdi evet, Cybertron araştırma merkezi demiş. Savaş geliştirme. İlk önce şuradan başlayalım. Şu ne? Cybertron savaş alanı destekleri. Bak.
Savaş alanı ordusu SLD'si saldırısı. Savaş alanı ordusu savunması. Savaş alanı ordusu CP'si yani sağlığı. Energon damarı toplama hızı. Energon damarlarından toplama miktarını arttırır. Eritme sırasında tüketilen energon miktarını azaltır. Eritme sırasında tüketilen energon cevheri miktarını azaltır demiş. Eritilen energon yıldızları Allspark parçası eritme şansı. Eritilen Allspark parçaları demiş. Evet, şöyle savaş geliştirmesine bakalım. Evet, saldırı güçlendirici. Bak ayrıyeten sanki bir ekipman diziyor gibi burada şeyleri geliştiriyorsun. Saldırı güçlendirici. Şöyle bakalım bir tanesine. Bak ordu saldırı değerini arttırıyor demek. Ne kadar artıyor bu böyle ya? Bak yüzde %10.000 olmuş. Şuna bakalım savunma güçlendirici. Evet bayağı garip. Bir de seviyeleri de 50'ye kadar ulaşıyor. Energon üretimi demiş. Şuna bakalım miktarı. Ha, %100. Bak 20 seviye. Şu Energon araştırmacısı demiş. O da 20, %200 olarak Energon toplama, damarı toplama hızı demiş. Evet burada böyle bir değişik bir savaş geliştirme ortamı var. Fırın geliştirme demiş. Evet daha baktığımız fırın da demek ki geliştirilebiliyor. Energon eritme verimliliği %75. Energon miktarını azaltır demiş. Eritme sırasında tüketilen energon cevheri eritme verimliliği demiş. Şöyle bakalım. %50 eritme sırasında tüketilen energon cevheri miktarını azaltır. Bak bunları demek ki yapmak için de bu fırını geliştirmek lazım ki hani az harcama falan olsun. Energon yıldız üretimi demiş. Eritilen energon yıldızları. Evet, Ospark yağmuru diye bir diğer eritme şansı. %40. Ospark bölünmesi diye bir bölüm var. Evet 5'e 5 seviye. Burayı da geçtik. Şimdi arkadaşlar şuraya bakalım. Burada ne diyor? Sigma protokol görevleri demiş. Şöyle tek tek bakalım. Insecticon yuvası alt et demiş. Bak. Görev aşaması 20 tane. Bir taneyle başlıyorsun. Bak hepsinde değişik veriyor. Burada neydi bu? Energon cevheri veriyor. Şunda direkt energon veriyor. Energon damarlarından toplam 1 dakika boyunca toplama yap demiş. Yine 20 görev var burada peş peşe. Burada fırında 10 eritme işlemi yap demiş. Şurada Cybertron araştırma merkezinde bir kez araştırma tamamla demiş. 10 kez demek ki burada aynı şekilde araştırma yapılacak. Darbe hisarı işgal et 30 dakika. Evet, burada da görev aşaması 20'ye kadar gidiyor. Şurada bize de bir şey diyor mu? Evet etkinlik süresi boyunca gereksinimler tamamlandığında geçerli sayılır demiş. Birden fazla aşamadan oluşur. Evet her aşamanın hedeflerini tamamlamalısın diyor. Görev ilerlemesi mevcut aşamanın gereksinimlerini aşarsa fazla ilerleme bir sonraki aşamaya aktarılır. Darbe hisarları ile ilgili görevler için ilerleme kaydetmek için işgal edilmiş bir darbe hisarında konuşlandırılmış bir ordun olmalıdır. Birden fazla darbe hisarında konuşlandırılmış ordun varsa görev ilerlemeleri toplanarak hesaplanır. Aynı anda birden fazla energon damarlarından toplama yaparsan toplama türünde görev ilerlemesi toplanarak hesaplanır. Evet, Sigma protokol görevleri kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Şuraya bakalım. Oo, geldik bizim alana. Herkesin tam görmek istediği alan aslında burası. Ama bizi götürüp savaş alanına atıyor. Acaba kim kime vuracak? Nasıl bir eşleştirme olacak? Solo saldırmak nedir? E, bakacağız artık. Burada ne var? Allspark parçası. Bak evet. Allspark şunlardan toplanılacak demek. Allspark parçası şundan toplanıp bunlardan alınacak. Bak satın alma limiti 50 diyor. Ne demiş bu? Portre. Lider görünümü ise bu biliyorsunuz ki 50 portre ile olmuyor. Ama biz yine bakalım. Bak 120 portre topla diyor. 30 portre de harca diyor portresi için. Bakalım şöyle. Evet arkadaşlar bayağı güzel yani. Evet Bumblebee bizi karşılıyor. Bumblebee. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar evet güzel bir işbirliğine benziyor yani. Yani şöyle baktığımızda işbirliği lider görünümü olarak gelmiş. Bumblebee tutkulu
Evet, Decepticonlara karşı savaşmak için Bumblebee. Şöyle bunu görüyoruz. Merak ettiğimiz konunun biri şu. Yanındaki ne? Vay. Ne demiş? Dönüşüm özelliğini aşmak için bu lider görünümünü al ve bu lider görünümü portrelerine evet harca demiş. Demek ki değişebiliyor. Şöyle bakalım ne diyor? Evet, özelliği aynı özellik diğerleriyle 60 dakikalığına %10 arttırma demiş. Şöyle avatarda vermiş 30 portre kullan demiş lider görünümü için. Portreye koymak için özel avatar. Bumblebee kilidi açmak için gereken 50 demiş. Ha, bunun kilidini açmak için. Buna bakın. Bunu 120 istiyor doğru. Bak aşağıdan 120 bunu da açmak için 50 istiyor. Şimdi şöyle peş peşe gelirse etkinlik bir şeyler yapılır. Ki böyle bir etkinlikle ilk kez karşılaşıyoruz. Şimdi devam edelim. Bumblebee portresine geçtik. Aşağıda da Optimus Prime var. Bakalım o nasıl bir şey çıkacak. Emoji mi? Onda da emoji yazıyor. Dalga patlaması şekeri demiş. Eserler sanırım. Evet 35 tane. Suarı Max CP %12. Menzilli savunma %12 olarak vermiş. Yani şöyle baktığında eser parçası gelmiş. Ki yani pahalı da görünüyor. Ama iki tane şundan alamazsın yani. Satın alma limiti de bir tane. Bunu aldığınızda iki tane yıldız çakılabiliyor arkadaşlar. Dalga patlaması şekeri parça olarak ayrıyeten koymuşlar. Bunu da tekli tekli bunun devamı olarak yapın diye bırakmışlar. Aynısı. Şimdi işbirliği aydınlanmış Optimus Prime demiş. Emoji olarak gelmiş. 180 Allspark parçasını alabiliyorsunuz. Bumblebee beşliği demiş. Şu şekilde bir emoji. Aşık Elita demiş. Evet emoji. Megatron'un hedefi olarak emoji bırakmış. Autobot nişanı diye bu şekilde bir avatar bırakmış. Avatar çok şey kalmamış mı ya? Avatar'ı şöyle bir Optimus Prime bırakacaktı bize. Bence çok iyi olurdu. Bunlar bir garip kalmış. Decepticon nişanı demiş. Şu şekilde bir avatar. Bunlar da 450 Allspark parçasını alınıyor. Evet yanlış görmedim tamam. Optimus Prime avatarını bırakmış. Bırakmış ama şöyle bakayım bir. Şu mu daha iyi yoksa bu mu? Sanki bir yüzü olmamış gibi ama hadi neyse Optimus Prime olsun. Bu şekilde avatarı gelmiş. Bak Megatron'a bak. Megatron'un da avatarı var. Evet ikisinin de avatarını bırakmışlar. Gerisi demek ki normale döndük. Şampiyon sandığıyla başlıyor şöyle malzemeler. Yıldız taşı seçim sandığı. Şöyle kayıt. Eser fırçası. Kale yıldızı parşömeni. Korkunç kasa. Köz sandığı. Kaos özü. Yıldız taşı. Tigris Ursa sandığı. Mana kristali. Taarruz taşı. Hızlandırıcı. Bak içerik olarak derseniz güzel. Hani emoji koymuş, avatar koymuş, eser koymuş, geri kalan parçaları koymuş oyunun eşyalarını. Güzel bir Cybertron deposu oluşturmuş. Burada Cybertron e, dükkanı gibi bir şey. Şeyi görmedik ama Optimus Prime'ı belki bekleyenler olabilirdi portre olarak, lider görünüm olarak. Genel anlamda baktık değil mi arkadaşlar? Hepiniz baktınız. Evet. Bir tane lider görünümü var şu anlık. Şimdi şuraya geldik. Burası bize ne diyor? Kademe ödüllerini almak için Energon yıldızı elde et demiş. Şöyle baktığımda şurada paket var. Şurası ücretsiz olması lazım. Evet bayağı bir 20 seviyeye kadar gidiyor. Bu şekilde bir alan koymuşlar. Burada ne var? Ospark parçası Energon cevheri Energon olarak gelmiş. Arena destekleri demiş burada. Saldırı güçlendirici. Evet. Neresinden? Şunlar birer K. Energon araştırmacısı diye de %100 koymuş. Cybertron projesi altın bilet. Evet genel anlamda arkadaşlar şu yandakilere baktık. Şimdi tek kalan kısım artık savaş alanı bakalım bir nasıl bir yer.
Evet. Bumblebee çıktı bizim. Insecticon yuvalarını yen demiş. Energon al. Energon damarlarından topla. Energon cevheri al demiş. Şöyle hemen geçiş yapalım. Evet arkadaşlar bu şekilde bir alan görüyoruz. Şöyle bakalım. Şuradan haritaya mı bakalım? Evet harita Cybertron savaş alanı bu şekilde. Şöyle baktığım zaman 16 tane herhalde. Ne bu? Bak loncalar var burada. Darbe hisarı demiş. Evet loncalar görüyorum ve e, her yere şu an vurmuşlar. Bak 16 level. Onda ne kudreti varmış arkadaş. Evet 9. Evet şurası bize göre gibi sanki. Şuraya bir gelelim. Tam alacaktık. Adam kapattı kendini. Darbe hisarını. 5 dakika şu an kendine işliyor. Evet bugün alınmadı diyor. 5 dakika boyunca mücadeleye açılır. Bir darbe hisarını en uzun süre işgal eden oyuncu ödül kazanır demiş. Evet bir de sıralama var yani. Şurada da Vector Sigma. Peki bu millet niye burada duruyor? Şimdi şöyle yuvalar görüyoruz. Şuraya yakın bir yuvaya geçelim bakayım nasıl bir şeymiş. Evet burada bir toplama energon damarını görüyoruz. Onun haricinde evet burada damarlar var mesela şurada. Şöyle bir yaklaşayım şuraya. Evet, düşük seviye olduğu için imha ödülleri. Yani bu karanlık yuvaları aldığınızda fırında eritme için energon veriyor. Evet, Sigma ödülleri açıldı diyor. Hemen al. Hangisi? Şuraya geldi. Mesela bak birincisini verdi. Topla demiş. Ama şöyle mesela biz 100 diye vurduk 100 verdi. Demek ki bunu fazla vurulabilir. Şuradaki sıra ödüller aynı da şunları fazla vurursan demek ki daha fazla alıyorsun. Burada yine toplama şeyleri var. Şurada kaç veriyor? 115. 7 kaç veriyor? 135. 140. Evet bu şekilde artıyor. Savaş alanı da bir değişik karmaşık yani. Bir de arkadaşlar şimdi sizin haritalar daha değişik olacak. Savaş alanı daha zor olabilir. Yani buralara göre bakmayın buralara. Büyük ihtimal atıyorum bizlerden buralarda belki yaklaşamayacaksınız yani. Kaos arenası gibi olursa buralar düşünsenize kaptanları şeyde kaos arenasında o güçlü loncalar harici kim yaklaşabiliyor buralara? Şimdi bir de solo. Adamlar buraları solo alır. Bir loncada zaten 20 tane kaptan olsa adam gelip hepsini alacak. Her lonca birbiriyle zaten solo vuruşur. Ama işte burada herkes mi giriş yapacak yoksa ayrılacak mı? Onları göreceğiz. Şuraya Victor Sigma'ya gelmiş mesela. Kimse yok. Burayı işgal edilemez diyor. Sembol diyor sadece. Burada birini yakmışlar. Evet arkadaşlar. Genel anlamda her şeyi söyledik. İlla ki bu şimdi deneme sürecinde bunu deniyorlar. Bak toplayanlar var. Bunları toplayıp işte karanlık yuvalara vurup şurada 10 gördüm 155. Karanlık yuvalara vurup falan fırında bunları eriteceksiniz. O şekilde kullanacaksınız.
dediğim gibi değişik bir alan, değişik bir savaş alanı. Hepimiz göreceğiz. Bu şekilde bir etkinlik geliyor. Bilginiz olsun. Yarın öteki gün illaki Bumblebee gelmişti. Belki de Megatron falan gelebilir. Optimus Prime de gelebilir. İleriye dönük. Şimdi bu daha yeni çıktı. Yarın öteki gün göreceğiz arkadaşlar ne kadar toplanılacak. Şurası önemli aslında. Ne kadar toplanılabilir mesela? Kim ne kadar yapabilir? Bunlara bakacağız. Bu şekilde şimdilik ilk ön izlememiz olsun. Yani ilk tanıtım amacımız olsun. Yarın öteki gün doğru düzgün hani bir video illaki yaparız bu konuda. Çünkü oynadıkça baktıkça kendi kalelerimizde daha tecrübeli hale geleceğiz. Bu bir deneme görünümü. Bu şekilde bir etkinlik, savaş alanı geliyor. Arkadaşlar videodan çıkmadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.